Creative'den herkese tekrar merhaba. Bir marka sürdürülebilir mi? Chanel vefat ederken bilmiyordu ki o 50 yaşındayken markasını sürdürecek kişi Hamburg'da dünyaya geldi. Karl Lagerfeld. Chanel'in videosunda en sonunda sizinle küçük bir görüntü paylaşmıştık. Beyaz saçlı, at kuyruklu, gözlüklü, siyah ceketli, beyaz gömlekli ve siyah fularlı, fuların üstünde de mücevheri olan bir adam. O işte Karl Lagerfeld. Şimdi Chanel gibi bir markayı sürdürmek kime nasip olmuş? Neden ona nasip olmuş? Neden o başarmış? Birazcık Karl'ın hayatına şöyle yakın mercek yapalım. Karl çocukken arkadaşlarına hiç benzemiyormuş. Çok yalnız, kendi başına çizimler yapan ve moda dergilerini kesip biçip onları tekrardan çizmeye çalışan bir çocukmuş. Çok sessiz bir çocukmuş. Ve ilginç, çocuk olmanın çok aşağılayıcı bir şey olduğunu düşünüyor. Çünkü söz sahibi olmak istiyor ta o dönemden. Ve annesiyle babası Karl'ın anlamasını istemediği bir şey konuşmak istediğinde İngilizce ve Fransızca konuştuğu için daha ilkokula başlamadan İngilizce ve Fransızcayı öğreniyor. Çok değişik bir kişilik gerçekten. İzledikçe çok daha iyi anlayacaksınız. Sonra tabii ki bu farklı duruş öğretmenlerinin de ilgisini çekiyor ve bir gün bir öğretmeni diyor ki Karl'a saçını keseceksin diyor. Asla diyor. Eve koşarak gidiyor. Normalde başka bir anne oğluna evet saçını kesmen gerekiyor çünkü o bu şu birçok neden sayardı. Ama Karl'ın annesi böyle yapmadı. Çünkü Karl'ı olduğu gibi kabul edip ona cesaret vermeyi tercih etti. Ve belki de bugünün Karl Lagerfeld'ini meydana getiren işte bu anne modeliydi. Bazen kabuğunuzdan çıkmak istersiniz ama çevreniz, mahalleniz, etrafınız buna izin vermez. Bir ıstakoz kabuğunu hayatı boyunca 4-5 kere değiştiriyor. Bir kayanın dibine gidiyor, daha büyük bir kabuk oluşturuyor ve tekrar çıkıyor. Bir insan kabuk değiştirmeye çalışsa genelde etrafı ona der ki sen bir psikiyatriste git, bir garipsin. Yani. Ama annesi Karl'a bunu yapmadı ve onun kabuk değiştirmesine cesaret verdi. Bu yüzden kabuk değiştirmekten asla korkmayın. Zaten şu anda Karl'ın yaptığı şey de aslında Chanel'in bir reenkarnasyonu, Chanel'in kabuğunu modern dünyaya göre değiştirmek oldu. Annesi öğretmene gittiğinde hikayeye geri dönelim. Ne dedi? Dedi ki sen bir Nazi annesi misin? Böyle kurallara bağlılığın nereden geliyor? Bu benim oğlum ve ben onu olduğu gibi seviyorum. Chanel de ne derdi? Derdi ki güzellik kendiniz olduğunuzda başlar ve onu herkes fark eder derdi. İşte bir anne ki oğlunu olduğu gibi kabul edip hatta ve hatta 14 yaşında onu Paris'e gönderebilecek cesarette bir anne ki etraftaki anneler gönderme çocuğun şey olur kaybedersin çocuğunu derken o dedi ki ben ona inanıyorum. Onun kim olduğunu bildiğine eminim. Kendi yolundan gidecek. Hayatınızda sizi cesaretlendiren, yüreklendiren insanları hep yakınınızda tutun. Onlara her zaman ihtiyacınız olacak. Peki. Karl Paris'e gitti. Paris'te çizim ve tarih eğitimleri aldı. 2 yıl geçtikten sonra
sokakta yürürken bir ilan gördü. Bir moda tasarım yarışması. Hemen çizimlerini yaptı ve yolladı. 200.000 kişi arasından Yves Saint Laurent'in 3. olduğu o yarışmada Karl 1. oldu. Ve bununla birlikte Balmain firmasının junior asistanı olarak göreve başladı. Sonra da 3 yıl sonra Jean Patou firmasının kreatif direktörlüğünü üstlendi. Süper. Yaş 28. Dedi ki kendi şeylerimi yapacağım, kendi markamı yapacağım. Kendi ürünlerini üretmeye başladı. Ama tabii ki Karl bu dönemde Fendi ve Chloe'nin de ilgisini çekmişti. Ve Fendi ve Chloe'ye yaptığı tasarımlarla çok büyük destekler verdi. Hala Fendi'ye kreatif direktörlük yapmayı sürdürüyor. Bu da ayrı bir ilginç konu. Buraya da geleceğiz. Chanel ile Fendi beraber nasıl yürüyor? Nasıl bir zeka? Nasıl bir ayrı mentalite çalışıyor? Gerçekten benim çok ilgimi çekiyor. Şimdi Chanel vefat etti. Tekrar Chanel hikayesine dönüyoruz. Karl büyüdü. Chanel'in tam çöküş dönemlerinde. Çünkü markayı Mademoiselle Chanel taşıyordu. Çöküş dönemlerinde 10 yıl sonra Karl geldi. Chanel'e olan sevgisi ve hayranlığı sayesinde onun kreatif direktörlüğünü çok benimseyerek ve severek üstlendi. Neden Chanel'i çok sevdi? Diyor ki kendine karşın, yani çünkü Karl çok zengin bir aileden geliyor. Chanel sıfırdı diyor. Bir ailesi yoktu diyor. Hiç kimsesi yoktu. Yurtta büyüdü diyor. Ayakta kaldı diyor. Ve diyor o dönem diyor kadınlar diyor şapkasının üstünde bir bahçe taşırken diyor hasır şapkalarla da stilinizi tamamlayabileceğinizi gösterdi diyor. Aslında diyor zamansız ama her zamana uyan tasarımlar yaptı diyor. Chanel bir gramerdir diyor. Chanel bir okuldur diyor. Onun diyor o doğal enerjisi diyor. Onun o markasına kattığı diyor zerafet diyor. Kendi üzerindeki zerafetle bunu birleştirerek bir imaj oluşturması diyor. Çok nadir olan bir şey diyor. Chanel artık hepimizin kolektif belleklerinde lüks bir marka. Ve bu çok nadir olan bir şey. Chanel'i çok iyi anladı. Ona hayran. Biraz da annesine benzetiyor fiziki olarak. Sonrasında diyor ki 1950'lerde evet Chanel bir devrimciydi. Ama ben 1983'te Chanel'in kreatif direktörlüğünü yapmaya geldiğimde aynı tweed ceket ve eteği yapsaydım sadece hanımcık bir bayan elbisesi üretmiş olurdum. O yüzden ben onu günümüze uyarladım. Chanel'in kabuğunu değiştirdim. Kabuk değiştiğinde ıstakoz olmaktan vazgeçmiyor. Kişiliğinden, her günkü alışkanlıklarından da vazgeçmiyor. Kendini uyarlıyor. Büyümeye direnmiyor, büyümeyi kabul ediyor. Ve Karl diyor ki, ben Chanel'i günümüze onu egzajere ederek uyarladım. Yani abartarak uyarladım. Çünkü 1983'te bu tarz abartılar çok daha kıymetliydi. Chanel küçük fiyonk kullanıyordu. Ben o fiyonkları daha da büyüttüm, kullandım. Chanel küçük siyah elbise yapıyordu. Bunu jarse kumaştan yapıyordu. Ben onu ipekten yaptım, uyarladım. Chanel logosu ve zincirini altın kullanıyordu. Ben günümüzde eskitme metalin çok kullanıldığını gördüm ve onu Chanel'in o baklavalı desenine uyarladım. Yeni bir çanta yaptım. Yani markanın ana fikrinden vazgeçmedim, ona sadık kaldım. Ama ben o markadan bir marka çıkardım. Onu uyarladım. Zaten kendini beslemek için birçok sergi geziyormuş Karl ve Monet'e hayranmış. Monet bir impresyonist. Yani izlenimcilik yapan bir ressam.
Bu ne demek? Doğa çok güzel. Chanel'in olduğu gibi. Bakıyor ona, onu çok iyi anlıyor ama onu kendi dilinde uyarlıyor ve farklı tablolar sunuyor bize. Karl tüm yaptığının aslında bu olduğunu söylüyor. Vogue da diyor ki onun için, Vogue editörü, anın ruh halinin eşsiz tasarımcısı diyor. Anın ruh hali ne demek? Günü iyi anlamak demek. Ama Karl diyor ki, ben klasik güzellikten hiçbir zaman vazgeçmedim diyor. Onu günümüze uyarlamayı iyi başardım diyor. Ben bir tasarımcı değilim ama ben çok iyi bir gözlemciyim diyor. Onunla ilgili bilmemiz gereken birkaç çok önemli detay daha var. Kendisi sadece bir moda tasarımcısı değil, aynı zamanda çok iyi bir fotoğrafçı, aynı zamanda çok iyi bir yönetici. Chanel'in kısa filmlerini kendisi çekiyor ve çok önemli bulduğu ürünlerini kendisi fotoğraflıyor. Aynı zamanda Karl'la çalışan bir baskı merkezinin sahibi onun için şunları söylüyor. Çok acayip bir adam. Normalde bize markalar gelir ve asla bir kreatif direktör gelmez. Genelde asistanları gelir ve çalışmayı verir, biz basarız. Karl öyle değil. Karl benim bildiğim her şeyi biliyor bir baskıyla ilgili. Aynı zamanda bir fotoğrafçının bildiği her şeyi de biliyor. Fotoğraf adına bir sürü kitabı var. Aynı zamanda bir yönetmenin bileceği her şeyi de biliyor. Çünkü o markayı taşırken fotoğrafçıya ne yapması gerektiğini, baskı merkezine ne yapması gerektiğini, her şeyi nasıl olması gerektiğini anlatabilecek bir bilgiye sahip olmak durumunda olduğunu düşünüyor. Öte yandan da bu kadar işi yapıyor. Hiç yoruldun mu diyorlar. Hiç yorulmadım diyor. 33 doğumlu birisinden bahsediyoruz. Günde 4 saat uyuyor. O hiç yorulmayan Bay Her Şey. Karl Lagerfeld. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeniyorsanız videolarımızı abone olmayı, beğeni tıklamayı lütfen unutmayın. Hepinize bolca sevgiler.